Sokakta hızlı adımlarla ilerleyen bir adam. Yürüdüğü yolda korkudan sinen geri adım atarak ona yol veren insanlar. Adamın ciddi yüz ifadesi, çatık kaşları ve sert bakışlarıyla birlikte süzdüğü çevresindeki gözler yere bakıyor. Bütün başlar öne eğiliyor. Bahsedilen kişi Japonya'nın feodal dönemde yönetildiği yıllardaki tek hakim sınıfın bir mensubu. Yani o bir samuray. Samuraylar kimlerdi ve ne yaparlardı? Onları gizemli ve güçlü kılan neydi? Dünyada pek az savaşçının kazanabildiği bir şöhrete sahip olan samuray, destansı hikayelerin dramatik kahramanları olarak tarihe mal oldu. Ünlerini nedenle hak ettiklerini açıkça göstermişlerdi. Zira efendilerine sorgusuz ve ölümüne bağlıydılar. Sadakatinden şüphe edilemeyecek bir savaşçı olan samuray onuru için yaşadı. Gerektiğinde ise onuru için öldü. Şerefinin ayaklar altına alınmasını görmektense pek çok insanı dehşete düşürecek bir şekilde ölmeyi seçti. Samuray'a göre şerefsizlik bir ağaca musallat olan hastalığın yarattığı izlere benziyordu. Zamanla iyileşmez, aksine giderek genişlerdi. Savaşı kaybetmiş, başarısız olmuş bir samuray karnını bir bıçakla yararak intihar ederdi. Onların seppuku dediği fakat Batı dünyasında harakiri adıyla bilinen intihar eylemi, samurayın onurunu kurtarıcı bir hareketti. Gerçekten muazzam bir acı verecek olan seppukuyu yapan savaşçıya düşmanı dahi büyük bir saygı duyardı. Samuraylar, Japon toplumunun büyük kısmını teşkil eden çiftçi, sanatkar ve tüccarların oluşturduğu Heimin sınıfının tepesinde yer alan savaşçı toplumunun seçkin üyeleriydi. Fakat Japon tarihindeki tüm savaşçılar samuray değildi. Belki şaşırtıcı ama bütün samuraylar da savaşçı değildi. İşleri savaşmak olsa da onların bünyesinden güzel sanatlar konusunda pek çok değerli yetenek çıktı. Kılıç, yay, mızrağın yanında kalemi, fırçayı, flütü de mükemmel kullandılar. Samuraylar egemen oldukları dönemde soyadı taşımasına izin verilen yegane sınıftı. Gurur duydukları aile isimleri daima önde yazılırdı. Samuray sınıfının tohumları 7. yüzyılda atıldı. Rakiplerinin üzerinde hakimiyet kurmayı başaran Yamato ailesinin üyeleri Japonya'nın ilk imparatoru oldular. 7. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen bir olay Yamato egemenliğini tehdit etti ve samuray sınıfının çatısının kurulmasına ön ayak oldu. O dönemdeki İmparator Temmu, tat varisi tartışmaları yüzünden yönetimi üzerinde esen kara bulutları dağıtmak için yetenekli süvarilerin yer aldığı bir askeri güç kullandı. Sorunu giderdikten sonra konumunu yeterince sağlama almak için rakiplerini silahsızlandırdı. Bu arada kendisine sadakat borçlu halktan topladığı adamlarla kuracağı ordunun temellerini attı. Bir bildiri yayınlayan imparator, askeri güçlerin başarılı bir hükümetin temel kolu olduğunu ilan etti. İmparatorun atlı savaşçılara gösterdiği özel ilgi, savaşçı sınıfının farklı bir konumda tutulacağının açık bir ipucuydu. Bu oluşum birçok noktada sonraki samuray sınıfının kuruluşuna temel oluşturdu. Samuraylar çiftçi sınıfından gelişti. İmparatorun sarayı için çalıştılar. Asileri yola getirme, isyanları bastırma gibi görevlerde son derece başarılı oldular. Giderek artan güçleri sonunda onları Japonya'nın gerçek efendileri yaptı. İmparatoru bir kukla yönetici haline getiren askeri lider Shogun, ülkenin ve samurayların başı oldu. 1185'ten 1867 yılına kadar aralıksız Japonya'yı yönettiler. Sadakat, onur, merhamet, yardımseverlik, cesaret, dürüstlük, adalet gibi yüce erdemleri içeren 7 maddeden oluşmuş ve kesinlikle taviz verilemeyecek Bushido yani savaşçının yolu yasalarıyla eğitildiler. Merhametle ölümü hak edene dağıttılar. Ölümden hiçbir zaman korkmadılar. Çünkü yetişmiş olduğu Bushido yasalarını kiraz çiçeğinin kısa ömrü gibi görüyorlardı hayatlarını. Kiraz çiçeği çok kısa bir süre tomurcuk açar ve en güzel haliyle yere düşer. Bu durum her an ölüme hazır bir samurayın hayatın faniliğine bakış açısını gösteren en güzel örnektir. Gördükleri ve yaptıkları her şeyi soğukkanlı kalplerine hapsettiler. Onlardan ne bir inilti ne de bir ağlama sesi duyuldu. Her türlü acıya sabırla katlanmasını bildiler. Çünkü onlar gerçek savaşçılardı. Günümüzde samuraylar tarih sayfalarında bir iz olarak kalsalar da bugün bile Japon toplumunda onların soyundan gelenlere ve en önemlisi yarattıkları savaşçı ruha derin bir saygı duyulmaktadır.